Turkey about the challenges following the attempted coup. Süreci kolaylaştırıcı bir rol ortaya koyabilir. Anahtar bir ülkelerden bir tanesi Libya konusunda da Türkiye. İkili ilişkilerimizi ele aldık. İktisadi anlamda Türkiye'nin önemli iki yatırımı söz konusu olacak Malta'da. Bunları ele aldık. Avrupa Birliği Türkiye perspektifini ele aldık. Çok teşekkürler Sayın Başbakan. Merhaba. Evet. Yani bu merhaba her yerde geçiyor. Bizde de geçiyor, sizde de kullanılıyor. Çok sıcak bir kelime. Dostluğu, kardeşliği ifade ediyor. Öncelikle şahsıma ve heyetime gösterdiğiniz yakın ilgi ve misafirseverlik için teşekkür ediyorum. Sayın Başbakan. Merhaba is also a word that you know and you use here, and it's an expression of friendship and fraternity. It's a very warm word. I would like to thank you for the warm hospitality that you have shown to me and to my delegation, Mr. Prime Minister. Thank you. Dost Malta'ya Başbakan düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmiş olmanın da hazzını yaşıyorum. Of course, I have the pleasure to pay the first official visit as the Prime Minister to the friendly country Malta. Aynı zamanda bu yıl diplomatik ilişkilerimizin 50. yıl dönümü. And this year marks the 50th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. Şüphesiz Akdeniz'deki ilişkilerimiz bununla sınırlı değil. Asırlar öncesine dayanan köklü bir ilişki. But of course our relations in the Mediterranean are not limited to diplomatic relations because we have relations that go far back to centuries in the Mediterranean. Memnuniyetle Malta'nın Türkiye'de büyükelçilik açma kararını öğrenmiş bulunuyoruz. Yakın zamanda inşallah büyükelçide görevine başlamış olur. We have here had the great pleasure to learn that Malta is going to open its embassy in Turkey very soon. So we look forward to receiving the Maltese ambassador in our country. Sayın Başbakan Muscat'la önemli ikili konuları ele aldık. We have talked about with Mr. President the important bilateral relations. Karşılıklı ticaretin geliştirilmesi, yatırımların daha da arttırılması konularını detaylı bir şekilde görüşme fırsatımız oldu. We had the chance to discuss in detail the need to further develop trade and investments. Tabii Malta'da 2 tane liman işletmecimizin burada başarıyla görev yapıyor olmasını öğrenmek, duymak da bizi mutlu etti. And of course, we were particularly pleased to learn that we have 2 Turkish investors who are successfully managing the 2 ports here in Malta. Doğrusu işbirliği alanımız sadece denizcilikle sınırlı değil, başkaca birçok alanda işbirliği imkanları mevcut. Of course, our cooperation is not limited only to maritime affairs. There are opportunities to tap into in many different fields. Bugün 2 anlaşma imzaladık. Bir sağlık alanında işbirliği, ikincisi de aile ve sosyal politikalar konusunda işbirliğini öngörüyor. Today we have signed 2 agreements, one on cooperation in the field of health and the second one on the cooperation in the field of family and social affairs. Bilindiği gibi Malta Avrupa Birliği dönem başkanlığını Ocak ayından itibaren devraldı. 6 ay boyunca bu görevini sürdürecek. Malta daima Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne
tam üyeliği konusunda destekleyen, şartsız, koşulsuz destek veren bir ülke. Bunu takdir ediyoruz ve Malta'nın dönem başkanlığı içerisinde de Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesi, yeni fasılların açılması ve güncellenmesine karar verilen Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın çalışmalarına başlanmasını ümit ediyoruz. Bu konuda gereken desteği Sayın Başbakan'ın vereceğinden eminiz. Malta has the term presidency of the EU since January, and Malta has always been very supportive of Turkey's full membership to the EU without posing any condition, and we very much appreciate this. Of course, we talked about the EU-Turkey relations, and we look forward to developing those relations during the term presidency of Malta. We have talked about the opening of new chapters, the updating of the Customs Union's agreement between Turkey and the European Union, and we hope that we'll have the support of Mr. Prime Minister covering those issues. 15 Temmuz'da ülkemizde vuku bulan darbe girişimi karşısında Malta'nın demokrasiden yana, hükümetimizden yana açık ve net bir tavır göstermesi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine açık destek vermesinin takdirle karşılıyoruz. We very much appreciate the support that the Maltese government has shown towards our government. After the 15th of July failed coup, Malta has stood next to democracy and our government. Ayrıca Sayın Başbakan'la bölgesel konuları da ele aldık. Mülteci sorunu, Suriye kaynaklı başta olmak üzere Suriye'de barışın tesis edilmesi, siyasi çözümün bulunması, Libya'da benzer şekilde sorunların üstesinden gelinerek istikrarın sağlanması gibi konuları ele aldık. Bu konuda müşterek olarak neler yapabileceğimizi de etraflıca görüştük, değerlendirdik. We have also touched upon the regional issues such as the refugees problem stemming from Syria mainly, and we have talked about the necessity to establish a peace and to bring political solution to Syria. Similarly, we had talks on Libya, and we both agreed that we need to overcome the problems in Libya in order to bring stability to the country. Tabii Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mültecilerin durumuyla ilgili Avrupa-Türkiye arasındaki vize serbestliği konuları ve geçmişte karşılıklı mutabık kalınan konularla ilgili bugün yaşanan sorunları da değerlendirdik ve bu konularda Avrupa Birliği'nin daha hızlı adım atması, yeni bir bakış açısı getirmesinin gerekli olduğunu ifade ettik. And of course, we also evaluated the situation regarding the agreement between EU and Turkey on the refugees and the visa exemption. And we talked about the mutually agreed upon terms stemming from that agreement. And we have expressed that it is necessary to take faster steps in order to implement this agreement. Malta geleneksel bir denizci ülkedir. Dünyanın üçüncü büyük gemi sicilli bakımından, filoz bakımından ülkesidir. Dolayısıyla denizcilik alanındaki mevcut işbirliğimizi daha da ileriye taşıma imkanı olduğunu
bir kez daha gördük ve teyit ettik. Ayrıca gelecek dönemde eğitim alanında, özellikle yabancı dil eğitimi konusunda Malta'yla çok daha yakın çalışma imkanı olacağını düşünüyoruz. Bu konularda etraflıca konuşup değerlendirdik. Of course, Malta is traditionally a maritime country. It has the third biggest fleet in the world. So we think there is opportunity to develop our cooperation in this field as well. And we have also talked about in detail about the further cooperation in the coming periods on education and foreign language education especially. So we think there are a lot to do between our countries. Özellikle Libya'da, Suriye olduğu gibi Malta için, Türkiye için önemli bir ülke. Libya'da istikrarın sağlanması ve grupların bir araya gelip bir irade ortaya çıkması hem göçmen sorununun çözümü hem de terörle mücadele açısından hayati öneme sahip. Bu konuda Malta'nın gayretleri var, Türkiye'nin gayretleri var, diğer ülkelerin gayretleri var. Bu gayretlerin bir sonuca odaklanması tabiatıyla önem arz ediyor. Of course, we talked about Libya. Similarly as for Syria, it's important to bring stability to Libya, to bring together different groups in Libya, to have a civilian will in the country. This is important to solve the refugee crisis and also in terms of fight against terrorism. Of course, there are efforts engaged by Malta, Turkey, and third countries, and it's important that now these efforts lead to a solution. Evet. Very well. Questions? Daphne Castar from Public Broadcasting Services. This year there are two key elections in France and in Germany. Right. How do you regard the outcome of such elections together with the current populist wave in Europe? Do you think that they will have an impact on how the negotiations between Turkey and the EU will develop, and whether they will impact initiatives that have already been implemented? Seçim zamanı ülkelerde popülizm yaygın bir uygulamadır. Bizim beklentimiz ve düşüncemiz seçim atmosferinin ötesinde Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde değerlendirilmesi ve buna göre kararların verilmesidir. Of course, populism is of common practice during electoral periods, but our expectation is to have a healthy approach to Turkey-EU relations, and that decisions deriving from this healthy approach be taken. Efendim, Milliyet Gazetesi'nden Kıvanç El, iki başbakana da sorum olacak. Öncelikle Kıbrıs'ta bir müzakerelerde bir kriz yaşandı geçtiğimiz gün. Bu konuda Türkiye'nin tutumu, bu konuya yaklaşım nasıl olacak? Aynı tutum devam edecek mi? Bir de AB sürecinde Malta'nın desteğini biliyoruz. Siz de ifade ettiniz, Sayın Başbakan da ifade etti. Türkiye'nin vize serbestliği konusunda bir beklentisi var. Bu konuda Malta'nın girişimleri ne düzeyde olacak ve Türkiye bu süreçte daha önce bunun güncelleneceğini, vize serbestliği anlaşmasının da yeniden ele alınacağını söylemiştiniz. Bu konuda nasıl bir süreç yaşayacağız? Bir de son olarak bir iki anlaşmadan bahsettiniz iki ülke arasında. Bunların içeriğine dair biraz bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler. I have a question for both prime ministers. First for the Turkish prime minister. The other day there was a crisis when negotiations on Cyprus were held. What is Turkey's approach going to be? Is it going to be the same approach? On the EU relations with Malta, we know that, as both prime ministers have expressed,
Malta has always been supportive of Turkey's EU membership. When it comes to the visa exemption, is there going to be a new initiative by Malta? What kind of process are we going to see? When it comes to the visa liberalization, I think you know very well that the ball is firmly within the European Commission's court. That is the way in which Europe works. So I believe that on the 1st of March there will be a further report by the Commission that will examine the progress. I'll be very frank. The situation was looking very, very good until some time ago. Until before the coup, definitely. I understand personally the situation right now in Turkey is one which is where there is a government that has been faced with an attempted coup. So there are issues with regards to terrorism, there are issues with regards to the current situation that were not there when all this was initiated. I believe that out of the 71 points that, the 71 objective criteria that were put up by the Commission, it's only 7 that are pending, but they are the 7 that are crucial and pertinent to the situation. It's about the interpretation of anti-terrorism rules. It's about the way in which one addresses this issue. So it's not simple. It's quite complicated. Bunlar kolay konular değil, komplike konular. Şimdi bizim dönem başkanlığımız içerisinde bizim hedefimiz bir ilerleme sağlamak ve bu ilerlemenin de Türkiye Avrupa Birliği sürecinde kendi dönemimizde ilerleme sağlamak ve buradan sonuçlar ortaya çıkarabilmek ve vize serbestliği konusunu ele almak aynı zamanda her iki tarafından da ortaya konulan taahhütler çerçevesinde mülteciler konusunda da ele alınmış bir unsur. Benim düşüncem şu ki bu önemli konuların yanında önemli bir unsur da konu da gümrük birliği ile ilgili olarak ilgili süreç. Burada adımlar atılabilir, ilerleme sağlanabilir. Bunu umuyorum. Bu bizim sürecimizde. Bu süreç önü tıkanmadan devam etmeli. Bir süreden beri iki taraf arasında görüşmeler, Birleşmiş Milletler koordinasyonda devam ediyor. Evvelsi gün Anastasias biraz herhalde sinirlenmiş, kapıyı vurup dışarı çıkmış, kriz oldu diye haber yayıldı. Daha sonra ben sigara içmeye çıktım, kriz falan yok diye geri geldi. Tabii her zaman Türkiye çözümde, daha doğrusu Kuzey Kıbrıs Türk tarafı çözümde bir adım önde. Hiçbir zaman çözümü kesintiye uğratacak bir davranış içerisinde olmuyorlar. Buna özen gösteriyorlar. Çözümün mutlaka sağlanması lazım. Çünkü çözümsüzlüğün bedelini Kuzey Kıbrıs Türk tarafı ödüyor. Kısıtlamalar yüzünden ödüyor. Rum tarafı maalesef 2004'te tüm uyarılarımıza rağmen adanın tümünü temsil edecek şekilde birliğe tam üye yapıldı ve dolayısıyla o gün çok daha kolay olan çözüm gerçekleşmedi. Bugün daha zor olanı başarmakla karşı karşıyayız. Eminim ki burada varılacak çözüm adada güvenliği sağlayacak, Türkiye'nin etkin garantisini sürekli olarak temin edecek ve her iki tarafın adil, eşit yönetişim hakkını da beraberinde getirecektir. Bu konuda tabii Avrupa Birliği'nin de üzerine düşen görev var. Türkiye'nin 4 özgürlük dediğimiz hususlarında Avrupa Birliği tarafından teminat altına alınması icap ediyor.
Yes, there are negotiations in order to find a solution to the Cypriot problem under the coordination of the United Nations. The other day, Anastasiades left the room, and it was said that he shut the door and there was a crisis rumor, but then he said that he just went out to smoke. Turkish Cypriots have always been supportive of a solution on the island, and we are aware that it is necessary to have a solution to this division of the island, because otherwise it's at the expense of the northern Cypriots that the situation goes on. Despite our warnings in 2004, Cyprus became a member of the European Union, and of course back then it was easier to find a solution. In 2004, now we are facing a more difficult situation, and we are trying to solve this situation. It's important that security is established on the island, that the guarantorship of Turkey continues, and that there is a fair and equal governance on the island. And the European Union has, of course, a very crucial role to play, especially when it comes to the four freedoms. They have to be guaranteed by the European Union vis-à-vis Turkey. Evet. İstanbul. Yannick Bach, Malta Today. I have a question for both of you. Mr. Yıldırım, could you tell us how many foreign journalists Sayın Yıldırım, 2016 yılında Türkiye'de kara listede olan yabancı gazeteciler ve de mahkum olan gazetecilerle ilgili bilgi verebilir misiniz? Ve yine Sayın Başbakanı da Türkiye Başbakanı'yla bu süreci Türkiye'deki demokrasiyle ilgili olan süreçle ilgili görüş alışverişte bulundunuz mu? Türkiye ile ilgili olarak görüşmemiz oldu ve bir süreç söz konusu oldu. Bir darbe girişimi söz konusu olduğunu ifade etti Sayın Başbakan ve bu süreç içerisinde demokratik olarak seçilmiş hükümet söz konusu ve tek başına değil, Malta burada onları desteklerken Avrupa Birliği'nin pozisyonu da seçilmiş olan hükümetin desteklenmesidir. Ve bu noktada elbette ki değerlerimiz söz konusu, açık bir tutumumuz söz konusu, ifade özgürlüğü önemli bir unsur ve bu çerçevede tabii ki inanmadığımız, ilgilenmediğimiz düşüncelerde tabii ki kendini ifade edebilir. Bu süreçte tabii ki daha fazla işbirliği içerisinde, daha fazla ilişki içerisinde olmalıyız, suçlamadan ziyade, ve birbirimizi daha iyi anlamalıyız diye düşünüyorum bu süreçte. Şurası çok açık ki Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın ve Malta'nın tutumu tamamen ifade özgürlüğünün yanında olmaktır ve aynı zamanda tüm demokrasi müdahalelerine karşı olmaktır ve ifade özgürlüğü ve gazetecilik tabii ki hükümetler açısından her zaman beklentileri ortaya koyan durumlar, unsurlar değildir, ama tabii ki onların bağımsızlığını güçlendirmemiz de bizim sorumluluğumuz. Acaba merak ediyorum, Türkiye'de ne kadar göçmen var? Avrupa'da ne kadar göçmen var? Bunun cevabını birisi bana versin. Türkiye 5 yıldır 3 milyon göçmeni ev sahipliği yapıyor. Onlarla aşını paylaşıyor. Onlara eğitim veriyor, sağlık yardımı veriyor. Başkaları ne yapıyor? Aferin diyor. Sadece uzaktan bakıyor. Türkiye zorda olanlara, darda olanlara yardım eden bir ülkedir. Ama unutmayın, Türkiye DAEŞ terörüyle, PKK bölücü terörüyle, FETÖ terörüyle amansız mücadele eden bir ülkedir. Soruyorum, hangi Avrupa ülkesinin parlamentosu uçaklarla bombalandı? Hangi Avrupa ülkesinde tanklar insanların üzerinden geçti? Hangi Avrupa ülkesinde
silahsız, savunmasız insanlar acımasızca öldürüldü. Well, I'm curious, how many refugees are there in Europe? We have been hosting in Turkey for the last 5 years 3 million refugees, providing them with food and education, catering to all sorts of needs. And what about the others? They just appreciate our efforts, but they don't do anything else. Turkey has always been a helping country to the ones in need. And Turkey is also a country that is fighting against the Daesh terrorist organization, the PKK separatist organization, as well as the Fethullah terrorist organization. So my question is, in what European country planes have been bombarding the parliament or tanks have killed innocent civilians? Şimdi tabii basın özgürlüğü, gazeteciler filan, basın özgürlüğü evrensel bir haktır. Genelde insanların görüşlerini ifade etmeleri evrensel bir haktır. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hakları Türkiye'de herkes sonuna kadar kullanıyor, kullanmaya devam edecek. İki şeyi birbirine karıştırmamak gerekiyor. Basın özgürlüğü, gazetecilik ayrı bir şey. Basın özgürlüğü kisvesi altında terör faaliyetlerinin içinde olmak ayrı bir şey. Bizim bunlarla mücadelemiz var. Bir basın kartı alıp teröristlere lojistik destek sağlamak, teröristlere işini kolaylaştıracak faaliyetlerin içinde bulunmak basın özgürlüğü ve basın faaliyetiyle izah edilen bir şey değildir. Dolayısıyla maalesef gerçekler ters yüz ediliyor. Bir algı operasyonuyla sanki Türkiye'de basına, basın özgürlüğüne karşı bir duruş varmış gibi sonuç ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Ben buradan açıkça bu iddiada bulunanlara şunu teklif ediyorum. Basın özgürlüğü Avrupa için çok önemli. Adalet, hukuk devleti olmak çok önemli. 23-24. fasıllar Avrupa Birliği üyeliği için adalet ve medya, basınla ilgili fasılları Avrupa Birliği açsın. Ne söyleyeceklerse söylesinler, biz de cevabını verelim. Buradan çağrı yapıyorum. Hariçten gazel okumakla olmaz. Biz gerçek bir teklif yapıyoruz. Buyursun açsınlar bu fasılları. Sayın Başbakan'ın Malta'nın dönem başkanlığı içerisinde bu fasıllar açılsın. Bütün ne düşünüyorlarsa bu konuyla ilgili biz hepsini görüşmeye, konuşmaya varız. Freedom of press, freedom of speech are universal rights, and there is rule of law in Turkey, and these rights can be implemented to their fullest extent. But we have to distinguish between two aspects. On one hand, freedom of speech or freedom of media, and on the other hand, abuse of this freedom of media in order to engage in terrorist activities. We are fighting against the second type of abuse in our country. We are fighting against those who claim to be journalists to provide logistical support to terrorists, or who use their press cards in order to help terrorists. We need to distinguish between those persons and real journalists. So facts are being misrepresented as if Turkey was threatening those rights, those universal rights. So here is my official call to the EU officials. If freedom of press
and rule of law are so important to the European Union, then let us open the negotiations on chapters 23 and 24 on justice and freedom of media, so that we can respond to anything the European Union has to say. Here is my real and actual call for the opening of these chapters under the Maltese term presidency. Let us respond to what they have to say. A Haber, Emine Kavasoğlu. Efendim, Avrupa'daki gündeminiz oldukça yoğun ama Türkiye'de bir de referandum gündemi var. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu bir genelge var. AK Parti ile birlikte çalışılabileceği yönünde. Bir sorun bu olacak. Diğer sorum da buradan Almanya'ya geçeceksiniz önemli bir zirve için. Ancak bunun hemen sonrasında da Avrupa'daki Türklerle bir araya geleceksiniz. Bu görüşme Avrupa'da sadece Almanya ile mi sınırlı kalacak? Devamı gelecek mi? Teşekkürler. Thank you very much. My question is on the referendum to come in Turkey. The leader of the Nationalist Party has just expressed that it is possible for their party to work with the ruling AK Party. So here is my question. First of all, in order to have your comments on this position, and secondly, you're going to go to Germany to attend the important security summit, and then you will be meeting the Turkish community. Is this meeting with the Turkish community be limited to Germany, or are you going to other European countries as well? Evet, teşekkür ederim. Bu biraz bizim içeriğiyle ilgili bir soru oldu. Kusura bakmayın. Sorry if this question was about the internal affairs of Turkey. Bizim bir halk oylaması var. 16 Nisan'da yapılacak. Anayasamızda önemli bir değişiklik yapıyoruz. Yapılan değişiklik aslında yönetim sistemini parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngörüyor. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi öngörüyor. Bunu vatandaşa soracağız. Vatandaşın verdiği karara göre hareket edeceğiz. Bu böyle. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti olarak biz bu değişikliği parlamentoya uzlaşarak getirdik. Dolayısıyla bir amaç birliğimiz var. Milliyetçi Hareket Partisi de bu değişikliğin lehinde kampanya yapıyor. Biz de aynısını yapıyoruz. O bakımdan söylemlerimizin benzer olması gayet doğal. Gerekirse bazı ortak etkinliklerde yapabiliriz. Diğer taraftan Malta ziyaretinden sonra Almanya'ya, Münih Güvenlik Konferansı'na katılacağım. Orada Sayın Merkel ve daha birçok devlet veya hükümet başkanlarıyla görüşme fırsatımız olacak. Bu arada yeni göreve başlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Sayın Pence'le de bir görüşme yapacağız. Ve aynı gün Düsseldorf'ta Almanya'da malum milyonlarca yaşayan Türk kökenli Alman vatandaşı, Türk vatandaşı hemşerilerimiz var, vatandaşlarımız var. Onlarla bir araya geleceğiz, sohbet edeceğiz, hasret gidereceğiz. Onların dinleme fırsatımız olacak. Kampanya süresince tabii sadece Almanya'da değil, başka Avrupa Birliği ülkelerinde de, Avrupa ülkelerinde de benzer faaliyetlerimiz olacak. We have a referendum on the 16th of April. We have prepared a major constitutional amendment, and this amendment foresees the change of the current parliamentary regime to a presidential regime. So citizens will be called to vote on this amendment. There's a consensus between the Nationalist Party and the ruling party on this major constitutional amendment. And the Nationalist Party also has been in favor of this amendment. That is why it is normal that we have similar discourses on this issue, and it is also normal that we have common activities on this amendment. Right after my
visit to Malta, I will be going to Munich in order to attend the security conference. I will be having meetings with Chancellor Merkel and other heads of states and governments, and I will also be meeting the USA Vice President, Mr. Pence, and then I will be going the same day to Düsseldorf in order to meet the Turkish community. And as you know, there are millions of Turks who live in Germany. We will be meeting with them, but of course during the campaign for this referendum we will be having similar meetings in other European countries. Grazie Hoffman.